Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir iki şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, gösterişli bir modelle geldim. Evet arkadaşlar, şöyle modelin yapımı için yeni bir ip aldım. İpim çok hoşuma gitti. Şöyle benekleri olan bir ip şöyle göstermek istiyorum. Kar topu arkadaşlar. Şöyle 100 gram 260 metre. Şöyle de rengi hangisi olduğunu bilemedim. Renk numarası da bu şekilde pamuklu bir ip arkadaşlar. Gerçekten bebek örgülerine çok yakışacak bir ip. Şöyle şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Şöyle ipimin kalınlığını, inceliğini de hemen göstereyim sizlere. Bir tık ince. Şöyle ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle modelimizin yapımı için ilmekler toplayarak başlıyorum. Siz bu modele lastik uygulayabilirsiniz alt kısmına. Şöyle ilmeklerimi topluyorum. Model gösterecek kadar ilmeklerimi atıyorum. İlmek sayılarımız 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek kenar ilmeğinden oluşuyor. Gerçekten yapımı bir o kadar kolay bir model. Şöyle 3 ve 3'ün katlarında ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Evet, şöyle modeli anlatacak kadar ilmeklerimi topladım. Şöyle arkadaşlar 3 olarak 3 6 9 diye gidiyor. Örneğimiz artı 2 ilmek ekliyoruz. Şöyle hemen modelime birkaç sıra haroşa yapıp modelimi o şekilde kuracağım. İlk sıram olduğu için hemen kenar ilmeğimi ördüm. Tekrar düz ilmekler yaparak haroşa örgü elde edip üzerine modelimi kuracağım arkadaşlar. Tabii ki sizler alt kısmına lastik uygulayabilirsiniz. Şöyle bir sıra düz örgü, tekrar bu sıramı da düz bir şekilde öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramı da düz örüyorum. Şöyle 1-2 diş haroşa yapıp modelimi kuracağım. Hemen birkaç sıra yapıp geliyorum. Evet, şöyle hemen birkaç sıra haroşa ördüm. Örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Örgümün ön yüzünde birinci sıramızdan başlıyoruz. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi şu şekilde kendimden tarafa attım. Şöyle 3 tane ilmeğimi birlikte aldım. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. Aynı şekilde bir tane daha ördüm. Şişimden bıraktım. Yine hemen 3 ilmek üzerinden ters ördüm. Şişimin başına bir defa doladım. Bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Yine aynı şekilde bu sıramızı devam ediyoruz. Tekrar 3 tane ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Bir kez doladım. Tekrar bir tane daha 3 ilmeğimiz. Yine aynı şekilde tekrar burada 3 ilmeğim, bir tane de kenar ilmeğim var. Yine üçünü birlikte ördüm. Başına doladım. Ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Evet, bu sıramızı bu şekilde birinci sıramız tamamladık. İkinci sıramız arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi bu şekilde ters örüyorum.
her bir ilmeğimi ters örüyorum. Üçlü gruplar halinde yapmış olduğumuz ilmeklerimizi tek tek ters bir şekilde örüyoruz. Yine kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde modelimizin ikinci sırasını tamamlamış olduk. Modelimizin ön yüzündeyiz. Yine burada üçüncü sıramızda kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu sıramızı düz bir şekilde örüyoruz. Üçüncü sıramızı düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar, sıra sonuna kadar. Evet, üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi dördüncü sıramız, son sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıramızı da düz örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde bu sıramızı da düz örüyoruz. Bu sıramızı bu şekilde düz ördüğümüzde ön yüzde bir diş haroşa oluşacaktır. Kenar ilmeğimi de yine ördüm. Dördüncü sıramız tamamlandı. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Modelimizi ikinci kez şöyle kuruyoruz. Hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 3 tane ilmeğimi aynı anda ters bir kez ördüm, bir doladım, tekrar bir kez daha ördüm, bu şekilde bıraktım. Yine devam ediyorum. Tekrar bu kadar kolay bir model. Yine kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet, modelimizin birinci sırası şöyle hatırlamak için bu şekilde yaptım. Yine arka yüzden ters örüyoruz. Şöyle bütün ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Sonra ters kısma geldiğimiz zaman bir diş haroşa olması için düz örüyoruz. Modelimiz bu şekilde kendini tekrar ederek ilerliyor arkadaşlar. Evet, ben daha önce büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, örgümüz bu şekilde. Gerçekten ipime de çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle ben lastik üzerine yaptım. Bu ipin örgüsü gerçekten çok güzel. Sizlere tavsiye ederim. Tekrar göstermek istiyorum. Bebek örgülerinde yumuşacık duracak bir ip. Bu modelde çok güzel duracak. Evet, bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden çok güzel bebek yelekleri, bebek takımları yapabiliriz. Süveterler yapabiliriz, atkılar, bereler yapabiliriz. Şöyle ters yüzünde göstereyim. Ters yüzü de gayet muntazam ve düzgün duran bir model. Gerçekten yumuşacık
bir örgü oldu. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Hazır örgüler, hazır giysiler gibi durdu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.